Savaşmak belki de insanlık tarihinin en eski olgularından biri. Karada başlayan ve yüzlerce yıl orada devam eden savaşlar bir süre sonra denizlere ve nihayetinde de gökyüzüne taşındı. Ancak tarihi çok ama çok eskilere dayansa da nedense geri planda kalan bir yer daha var. Yeraltı savaşları. Geçtiğimiz günlerde bazı uluslararası basın kuruluşları Ukrayna'nın tıpkı yüzlerce yıl önce olduğu gibi savaşı yerin metrelerce altına taşıdığını öne sürdü. İddiaya göre Zelenski ve ekibi son derece kritik mühimmatların üretimini yer altından yapıyor. Savaş uzun süredir buradan yönetiliyordu. Peki gerçekten de Ukrayna yer altına inmiş miydi yoksa bu bir efsane miydi? Daha da önemlisi bir ülke neden yerin altına çekilmeyi tercih ederdi? Yeni videomuzda önce tarihte bir yolculuğa çıkacak, sonra yerin metrelerce altından neler yapılabildiğini konuşacak ve nihayetinde Ukrayna meselesine daha yakından bakacağız. Hazırsanız dop dolu bir içeriğe daha başlıyoruz. İnsanlığın yerin altına inşa ettiği karanlık ve bir o kadar da ürkütücü dünya aslında en başından bu yana hem ciddi korku saldı, çokça merak uyandırdı. Acaba yerin altındaki bu derin tünellerde hangi üretimler yapılıyor, hangi gelişmiş silah sistemleri saklanıyor ya da en mahrem sırlar neden buralarda depolanıyordu? Elbette her savaşın kendine has dinamikleri vardı ve ülkelerin yerin altına çekilme sebepleri kimi zaman benzer, kimi zaman bir hayli farklıydı. İspanya'nın en önemli gazetelerinden biri olan El Mundo, geçtiğimiz günlerde ortaya ilginç bir iddia attı. Gazeteye göre Ukrayna özellikle son dönemlerde strateji değiştirmiş ve savaşı yerin altına taşımaya başlamıştı. Ülkenin dört bir yanında kimsenin haberdar olmadığı geniş tüneller son derece derin sığınaklara açılıyordu. Ve bu sığınaklarda sadece silah üretimi yapılmıyordu. Ukrayna'nın üst düzey askeri yöneticileri de buradaydı. Bir başka iddiaya göre ise Ukrayna'nın batılı dostlarının istihbarat mensupları ve askeri heyetleri de yer altına çekilmişti. Haberdeki bir diğer detaysa yerin üstündeki fabrikalarında dışarıdan görünüşlerinin tamamen değiştirildiği yönündeydi. Dıştan bakan birinin o bina içerisinde kamikaze İHA ya da top mermisi üretildiğini bilmesi istenmiyordu. Gazete tüm bu bilgileri isminin açıklanmasını istemeyen çok üst düzey Ukraynalı bir kaynaktan almıştı. Sır gibi saklanan bu tesisler ne kadar gerçekti? Ukrayna bu fabrikaları ne zaman ve nasıl inşa etti? Hangi silahlar yüzlerce metre aşağıda üretiliyordu ve bunların hedefe ulaşması nasıl gerçekleşiyordu? Elbette akıllara düşen pek çok soru var. Kimisine cevap bulmak mümkün. Kimisi belki de çok uzun yıllar sır olarak kalacak. Ukrayna'nın yeraltı şehirlerine geçeceğiz ama öncesinde genel bir çerçeve çizmek için önce 2. Dünya Savaşı'na dönelim, ardından da Soğuk Savaş yıllarına uzanalım. İnsanoğlu kendini ne zaman güvende hissetmese korunaklı yerler aradı. Fethedilmesi zor ve yüksek rakımlı yerlere kaleler inşa etti. Ama gün geldi, ulaşılmaz denilen yerlere ulaşıldı, yıkılmaz denilen kaleler yerle bir oldu. İnsanlık kimi dönem mağaralara yerleşti, dağların içine şehirler oydu. Ama belki de en ilginci yer altına kurulan şehirlerdi. Düşmanınız aniden ortadan kayboluyor ve geride iz bırakmıyordu. Yeraltı şehirlerine istiflenen tonlarca gıda sayesinde yeryüzünü görmeden günlerce yaşamak mümkündü. Aşağıda hava ılımandı. Bu sayede kışın soğuğundan, yazın sıcağından koruyordu. Yer altında yaşamanın elbette zorlukları da vardı. Burada en önemli mesele temiz havaya ulaşabilmek oldu. Çözüm, havanın doğal bir şekilde dolaşım yapabilmesine olanak sağlayan kuyular ve bacalar açılmasıydı. Su ise yer altında sarnıçlarda ve kuyularda biriktiriliyordu. Bu sayede yer altının içerisi daima nemli kalıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası bu yeraltı şehirlerini galip gelebilmenin en önemli anahtarlarından biri olarak görüyordu. Çünkü Amerika ve İngiltere kuvvetleri başta olmak üzere düşman hava unsurları Alman şehirlerini çok güçlü şekilde vuruyordu. Amerika'nın amacı gündüz gözüyle gördüğü tüm hedefleri yok etmekti. İngilizlerse sahneye geceleri çıkıyordu. Aslında hem Amerika'nın hem de İngiltere'nin planı basitti. Almanya silah üretemezse savaşamazdı. Savaşamayan bir ülke direnemezdi. Fabrikalar bu nedenle en öncelikli hedef olarak belirlendi. Maden zenginleştirme tesisleri de kritik metallerin ayrıştırıldığı yerlerde durmaksızın vuruluyordu. Ayrıca demiryolu olmazsa cepheye asker ve mühimmat sevkiyatı da yapılamazdı. Demiryolunun bir diğer önemli özelliği de fabrikalara ham maddenin yine buradan ulaştırılmasıydı. Fabrikalar, maden tesisleri ve demiryolu hattı. Müttefikler tüm gücüyle buraya yüklenirken Almanya ilk etapta çok da etkilenmemiş görünüyordu. Ne de olsa ülke geneline yayılmış bir üretim ağına sahiplerdi. Ancak her geçen gün bombardıman yoğunluğu arttı. Almanya kan kaybetmeye başlamakla kalmadı, zararı telafi edebilme noktasında kendinden beklenen reaksiyonu gösteremedi.
Almanlar savaşın kaderini değiştirecek stratejik silahlar üzerine yoğunlaştı. Çalışmalar oldukça başarılıydı. Ancak binlerce, on binlerce üretim gerekiyordu. Bunu yapabilecek fabrikalarsa ard arda vuruluyordu. Hitler o dönem için yine çılgınca sayılabilecek emri işte böyle bir ortamda verdi. Tüm üretim yer altına indirilecekti. Ancak zaman hızla geçiyordu. Takvimler 1943'e gelmişti. Savaşta ibre müttefiklere dönmüştü. Almanlarsa fabrikalarını yer altına taşıyıp savaşı kazanabileceklerine inanıyordu. İlk durak daha önce madenler için açılmış yerler oldu. Bunlardan en meşhuru Mittelwerk'ti. Kamplarda kalan binlerce işçi getirilmiş, yer altında V2, V1 gibi o dönem için mucize olarak kabul edilen son derece gelişmiş silahlar üretilmişti. Nazi Almanyası ME-262 jet uçağını da benzer şekilde üretebileceğini düşünüyordu. Bu maksatla Almanya'nın Dortmund bölgesinde ve Avusturya'nın Gusen şehrinde yeraltı fabrikaları kuruldu. Hitler'in yeraltı fabrikaları denildiği zaman akla gelen en iddialı proje ise Project Ries'ti. Herkesin mega proje dediği bu iş gerçekten de çok farklıydı. Yüksekliği 12 metreye ulaşan galeriler açılacaktı. Tek bir tünelde birden fazla uçak montaj hattı kurulabilecekti. Bu kadar büyük bir yapı sadece uçaklar ve roketlerin gizli bir şekilde üretilebilmesi için inşa edilmiyordu. Ayrıca Führer için de bir yeraltı karargahı yapılacaktı. Bu dev proje için Polonya uygun görüldü. Kışonş Kalesi ile Südet Sıra Dağları altına yeraltı yapıları inşa edilecekti. Bölgede daha önce yer altına açılmış bir yapı yoktu. Ayrıca Baykuş Dağları tamamen sert gneiss taşından oluşuyordu. Tünel açma işlemleri delme, patlatma yöntemiyle yapılıyordu. Bu yöntemde çok sayıda delik deliniyor ve bu deliklerin içerisine dinamit yerleştiriliyordu. Deliklerin ağzı sıkıca kapatılıp dinamitler patlatılıyordu. Daha sonra beton ve çelikle tünel sağlamlaştırılıyordu. Tünellerin açılmasında çok sayıda Alman, İtalyan, Ukraynalı ve Çek uzman çalıştırıldı. Ama gneiss sert bir kayaçtı ve işler yavaş ilerliyordu. Sorunu çözebilmek için toplama kamplarından yüzlerce, binlerce insan durmadan bu bölgelere taşınıyordu. Madem taş bu kadar sertti ve zor kırılıyordu, neden başka bir yer seçilmedi? Aslında Almanların aradığı tam da bu sertlikti. Çünkü savaş sırasında burası fark edilse ve bombardıman yapılsa bile patlama etkisinin aşağı ulaşması neredeyse imkansızdı. Böylece ne olursa olsun üretim aşağıda devam edecekti. Aslında Almanya son derece doğru bir tercih yapmıştı ama çok geç kalmıştı. Ağır çalışma koşulları, yetersiz beslenme ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle çok sayıda insan bu yapıların inşaatında hayatını kaybetti. Günün sonunda yer altında inşa edilen fabrikaların savaşın sonucuna pek bir etkisi olmadı. Amerikalılar ve Ruslar Hitler'in bu yeraltı fabrikalarını keşfetmekte gecikmedi ve bildiğiniz üzere burada ele geçirilen, çalınan, el konulan bilgi ve belgelerle Amerika kendi altın çağını başlattı. Sovyetler için de aslında durum pek farklı sayılmazdı. Onlar da ülkelerinden çok sayıda uzman getirdiler ve Nazi Almanyası'nın her şeyini detaylıca incelediler ki buna tüneller ve yeraltı şehirleri de dahil. Hazırlanan her rapor Sovyetlerin kalbine Moskova'ya gönderiliyor ve Almanların gelişmiş fikirleri Rusya'da yeniden hayata geçiriliyordu. Almanların yeraltı şehirleri Sovyetlerin kafasında farklı bir pencerede açmıştı. Buralar son derece güçlü yapılardı. Nükleer saldırı olsa dahi yüzlerce metre derine nüfuz edebilmesi pek kolay olmazdı. Ruslara göre bu yeraltı şehirleri aslında kıyamet senaryosunda onları hayatta tutabilecek çok ciddi bir enstrümandı. Ayrıca bu sığınaklarda binlerce asker ve sivili saklamak, savaşı yer altından yönetmek, hatta savaş için gerekli materyalleri dahi üretmek mümkündü. Her ne kadar konudan bağımsız gibi dursa da hazır yeri gelmişken Sovyetler ve yeraltı tüneli meselesinde sizinle bir detay daha paylaşmak istiyoruz. Hikayenin başrolünde Stalin var. Stalin'in yeraltı yapılarına karşı tutkusu ilk gençlik yıllarına kadar gidiyordu. Bolşevik fikirlerini yayabilmek için bir matbaa kurmak istiyordu. Herkesin gözünün önünde bunu yapamazdı. Sonunda evinin 15 metre altına gizli bir tünel açmaya karar verdi. İstihbarat sızıntısı olmasın diye çalışan işçileri düzenli şekilde değiştiriyordu. Tünelin ucu gizli matbaaya çıkıyordu. Burası sadece bir matbaa değildi. Aynı zamanda Stalin'in gizli buluşmalarını gerçekleştirdiği yerdi. Matbaanın üzerindeki ahşap kulübe bir kere baskın yemişti ama polisler hiçbir şey bulamamıştı. İkinci baskında bir polis memuru kulübe içerisindeki su kuyusundan şüphelendi. Cebinden bir kibrit çıkardı ve yaktı ama kuyunun dibi görünmüyordu. Bu böyle olmayacaktı. Polis memuru devamlı cebinde taşıdığı not defterinden bir sayfa yırttı. Onu kibritle tutuşturup kuyunun dibine bıraktı. Yanan kağıdın zayıf ışığı kuyunun dibine ulaştığında her şey meydana çıkmıştı. Kuyunun dibinde su yoktu. Su olmadığı gibi kuyu bir tünele açılıyordu. Gerisini tahmin etmek elbette zor değil.
Polisler Stalin'in bastığı her şeyi yaktı. Tünelin girişini de patlayıcılarla patlattı. Stalin'in yeraltı matbaası belki uzun ömürlü olmamıştı ama bu olay Stalin'in tutkusunu azaltacağı yerde daha da körüklemişti. 1922 yılında Komünist Parti'nin başına geçtiğinde ilk işlerinden biri Stalin hattı olarak bilinen savunma hattının inşasıydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan konu açıldığı zaman Maginot hattını duymayanımız yoktur. Maginot hattı Fransa'nın tüm kuzey ve doğu sınırlarını kapsayan hatta son kısmı da Korsika'da inşa edilmesi planlanmış savunma hattıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Fransa'nın Almanya tarafından işgalini önlemek amacıyla bu savunma hattının inşasına başlanmıştı. Sovyetler Birliği de Maginot hattının bir benzerini batı sınırında inşa etmek istiyordu. Aslında böyle bir hattı inşa edecek ne maddi güçleri vardı ne de askeri doktrinleri buna uygundu. Sonunda büyük ve görkemli bir savunma hattı yerine derinlikte savunma yapmaya uygun şekilde tahkim edilmiş mevzilerden oluşan bir hat kurmaya karar verdiler. Stalin hattının inşaatı 1939 yılına kadar devam etti. Burada durmuşlardır diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Stalin, Dinyeper Nehri yakınlarında kimsenin neden yapıldığını dahi bilmediği iki büyük tünel inşa etti. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra yeni bir tehdit ortaya çıkmıştı: nükleer savaş. Stalin'in artık yeni bir korkusu vardı: nükleer bir saldırıda ölmek. Bu paranoya Stalin'i gizli tüneller ve sığınaklar yapmaya itti. Efsaneye göre Stalin, Moskova metrosunun altına Metro 2 ismini verdiği gizli bir tünel ağı inşa ettirdi. Bu tüneller vasıtasıyla Moskova'yı gizli bir şekilde terk edebilmenin hesaplarını yapıyordu. Metro 2 efsanesi ne kadar gerçek bilinmez ama Sovyetler Birliği'nin ülkenin pek çok yerine gizli tüneller ve sığınaklar inşa ettiği bir gerçek. Ki bunların bazıları o kadar gizliydi ki Sovyetler Birliği yıkıldıktan çok sonra ortaya çıktı. Özellikle Sovyetlerden kalma fabrikaların pek çoğunun altı adeta bir tüneller labirenti gibiydi. Fabrikaları tasarlayanlar tabiri caizse dünya yıkılsa bile fabrikalar çalışsın istemişti. Bu fabrikalardan birisinin ismini Ukrayna-Rusya savaşında çok duyduk: Azovstal Çelik Fabrikası. Mariupol kuşatması sırasında Rusya'nın ele geçiremediği tek yer Azovstal Çelik Fabrikası'ydı. Herkesin aklında tek bir soru vardı: nasıl oluyordu da az sayıdaki Ukrayna askeri hala daha fabrikayı savunabiliyordu? Bu sorunun cevabı fabrikanın neredeyse 100 yıllık geçmişinde saklıydı. Sovyetler Birliği fabrikayı 1930 yılında inşa etmişti. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların eline geçti. Azovstal artık Naziler için mühimmat üreten bir fabrikaydı. Sovyetler 1943 yılı sonbaharında fabrikayı yeniden ele geçirdi. Savaştan harap olmuş fabrikayı yeniden inşa ettiler. Bu yenileme sırasında ilginç değişiklikler yaptılar. Fabrikanın altına nükleer bombaya dahi dayanacak sığınaklar ve tüneller inşa edildi. Azovstal Çelik Fabrikası adeta bir kaleye dönüştürüldü. İşte bu kale Rusya-Ukrayna savaşında yeniden gündeme gelecek ve Ukrayna askerlerinin son sığınağı olacaktı. Belki de Ukrayna gözünün önündeki bu yol haritasını bir anda genele yaymak istedi ve İspanyol gazetenin iddia ettiği gibi ülkenin farklı noktalarına yeraltı şehirleri, tünelleri kurdu. Bilemiyoruz. Ancak gelişen teknolojiye rağmen yer altında çalışmanın en büyük zorluklarından birisi havalandırma. Eskiden havanın doğal akışına olanak verecek şekilde bacalar ve kuyular açılıyordu. Ama bu büyük yapılarda her zaman yeterli olmuyor. Özel havalandırma sistemleri kurulması gerekiyor. Bir diğer zorluksa elektrik. Hem yer altını havalandırabilmek için hem de aydınlatma için elektriğe ihtiyaç var ama en çok elektriğin gerekli olduğu yer makineler. Yeterince elektrik varsa her makine yer altında çalıştırılabilir. Elbette çok farklı teknik detaylar, zorluklar ve hatta ciddi meydan okumalar olduğu bir sır değil. Yine de bu şartlar sağlandığı müddetçe yer altında her şeyi üretmek mümkün. Topçu mühimmatından FPV dronlara hatta füzelere kadar pek çok askeri ekipman yer altında üretilebilir. Özellikle insansız hava araçları ve taşıdıkları mühimmatları üretebilmek için büyük fabrikalar gerekmiyor. Dronlar 3 boyutlu yazıcılarla üretilebiliyor. Mühimmatlar içinde geri dönüştürme dahil olmak üzere farklı yollar deneniyor. Günümüzün koşullarında böyle bir fabrikayı tespit etmek hayli zor. Makineler yer altında çalıştığı için herhangi bir ısıl imza üretmiyor. Bu nedenle yeraltı fabrikalarını uydularla ve termal sensörlerle tespit etmek mümkün değil. Eski bir maden, kullanılmayan metro hatları, eski bir demiryolu tüneli ya da nükleer savaştan komuta kademesini korumak için inşa edilmiş bir sığınak. Bu yapıların hepsini silah üreten fabrikalara ya da atölyelere dönüştürmek mümkün.
Gerçekten de Ukrayna yer altına inşa edilmiş, gözlerden uzak çok sayıda tesise sahip olabilir. Ve bu tesislerde üretilen silahlar Rusya'ya önümüzdeki uzun yıllar boyunca zorluk çıkarabilir. Özellikle de batılı istihbarat örgütlerinden alınan destek ya da yabancı ülkelerin verdiği stratejik silah sistemlerini düşündüğümüzde Ukrayna'nın yerin altına çekilmesi kimseye mantıksız gelmiyor. Çünkü Kiev yönetimi ilk günden bu yana göğüs göğüse bir savaş yerine çoğu zaman vurkaç yapabileceği bir strateji izliyor. Ukrayna-Rusya savaşında gerçeğin açığa çıkma süresi öyle sanıldığı kadar uzun sürmüyor. İki taraf da rakibinin stratejik hamlelerini hızlıca çözümlemeye ve bertaraf etmeye çalışıyor. Ukrayna'nın yeraltı şehirlerine indiği ve savaşı buraya taşıyacağı iddiası İspanya'dan geldi. Bakalım Rusya buna nasıl bir yanıt verecek? Gelecek günler hem savaşın seyri hem de bu iddianın ne kadar doğru olduğunu hepimize gösterecek. Ve biz de GZT olarak sahadaki tüm gelişmeleri yine en doğru şekilde size aktarmaya devam edeceğiz. Bir içeriğin daha sonuna geldik. Eğer hala olmadıysanız lütfen GZT'ye abone olun. İçerikleri hazırlarken çokça araştırıyor ve aslında bir hayli yoruluyoruz. Ancak sizin abone olmanız ya da bize yorum yazmanız tüm yorgunluğumuzu alıp götürüyor. Bize bunu çok görmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Cebinden bir kibrit çıkardı ve yaktı ama kuyunun dibi görünmüyordu. Bu böyle olmayacaktı. Polis memuru devamlı cebinde taşıdığı not defterinden bir sayfa yırttı. Onu kibritle tutuşturup kuyunun dibine bıraktı. Yanan kağıdın zayıf ışığı kuyunun dibine ulaştığında her şey meydana çıkmıştı. Kuyunun dibinde su yoktu. Su olmadığı gibi kuyu bir